Esenlikler değerli Ön Türk Dergisi takipçilerimiz. Bu akşamki konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Taner Ünal. Kendisi aslen inşaat mühendisi olup 30 yıldır Türk tarihi, dili ve kültürü alanında araştırmalar yapmakta ve kitaplar yazmaktadır. Elimde gördüğünüz e, Türksüz Anadolu'ya Hayır isimli kitap tavsiye ediyorum hepinize okumanızı. Çok değerlidir. Fakat kendisiyle biz bu akşam Ön Türk Akademisi'nin çok önem verdiği bir konuyu Hint-Avrupa Dil Kuramı'nın temelsizliğini konuşacağız. Hoş geldiniz Taner Hocam. Efendim hoş bulduk. Önce e, bana Ön Türk Akademisi'nde böyle bir program yapmayı uygun görerek stüdyolarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Çok Ben de sağ olun. size Ön Türk Akademisi yönetimi adına söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hemen ilk soruma geçiyorum. Tabii ki. Hint-Avrupa Dil Kuramı nerede, ne zaman ve kimler tarafından ortaya atılmıştır? Şimdi aslında bir tamamıyla e, nazariye diyor eskiden büyüklerimiz, şimdi teori diyoruz. Tamamıyla yalanlardan ibaret, önce onu bir söyleyeyim. Yalanlardan ibaret, tesadüflerle ortaya çıkan ama Batı'nın kıvrak zekasıyla, e, Batı çünkü budur yani, Batı'nın yaptığı iş planlamadır, programdır, sömürüdür. Manipülasyon. Bunun neticesi olarak sömürge ideolojileri geliştirmektir. Batı'nın asıl yaptığı iş budur. Bundan para kazanır, bundan zengin olur. Yani bundan çok iyi arabalara binerler, bundan sizin emeğinizi sömürürler. Sürekli plan ve program içerisindeler. Bu da e, ilk olarak Batı'nın, yani Batılı ülkelerin Doğu ülkelerinde sömürü yaratma amacıyla başlattıkları bir projedir. Yani bugünkü anlamıyla düşündüğümüz gibi bir dil kuramı filan değil. Tesadüflerle oluşmuş bir şey. Yani ilk defa 1500 sanırım 1585'lerde olacak bir Hindistanlı, o dönemde Filippe Sassetti isimli bir Hindistanlı tüccar e, Rahip Kurdo'ya bir pardon, önce bu şekilde bir şey yapıyor, İtalya'ya mektup gönderiyor. İşte diyor ki burada diyor Sanskritçe diye bir dil var diyor. E, Bu dil aslında diyor, bu dilin bazı kelimeleri diyor şeye çok benziyor. İtalyanca'ya çok benziyor diyor. Fakat kayda alınıyor. Yani Batılı ülkelerin böyle bir sistemi var. Hani nasıl Osmanlı'da devletle ilgili her şey kayıt alınıyorsa, böyle konuları da bilimsel olarak hemen üniversiteler, şunlar vesaire, Rönesans'tan sonra hemen kayda alınıyor ama bir kenarda bekliyor. Aradan 178 sene geçiyor. Gene ortada hiçbir şey yok. Yıl 1763'lere geldiğinde e, Bartholomew isminde bir tacir e, Rahip Kurdo'ya, o zaman İngilizler tarafından artık sömürülen bir ülke konumunda Hindistan, işte ne yapabiliriz, oradaki sömürüyü nasıl kolaylaştırabiliriz tarzında yazışırken, konuşurken konu Sanskritçe'ye geliyor. Ee, Böyle bir dil var diyor, İtalyan diline de benziyor diyor. Şimdi Sanskritçe, yani bazı şeyleri paragraf açarak anlatayım, kabul buyurursanız. Sanskritçe Avrupa dillerine benzer. Çünkü Avrupa dilleri ön Türk dillerinden %40, en az %40 nispetinde almıştır.
Sanskritçe'de bir ön Türk dilidir. Yani milattan önce 3000'lerde kullanılan Türkçedir yani. Evet, siz benimle bir dosya paylaşmıştınız. 700'e yakın Sanskritçe kelime vardı ve Tabii ki Türkçe'ye çok benziyordu. ya, Türkçe yani. Yani o günkü Türkçe. Şimdi Kazakça'ya bakın. Evet. Bugünkü kullandığımız Türkçe'ye bakın. E, Sanskritçe ile bugünkü kullandığımız Türkçe arasındaki farktan daha azdır. Neden? Çünkü Saka Oğuz dilidir. Yani aynı zamanda biz Oğuz lehçesi kullanıyoruz. E, Yani Türklerin dağılımlarında çeşitli boyların, budunların etkileri olmuştur. Bizim kullandığımız Türkçe o bölgedeki Türkçe'ye daha yakındır. Çok benzemesinin sebebi odur. Benim değişik araştırmalarım var. Size gönderdiğim kaynak bir tanesiydi. 2000 civarında Sanskritçe kelime Türkçe ile hemen hemen aynı. Peki, bakın bunlar hiç ifade edilmemiştir bizim şeylerimizde, TV'lerimizde, programlarımızda. Çünkü bunları bahsetmek kapalıydı. Yani ben bunları bahsedecek yer de bulamıyordum. Bahsettiğimde de ağır saldırılara uğruyordum eskiden. Bir de affederek, affınızı talep ederek bir şeyi düzelteyim. E, Ben tarihle tam 47 yıldır uğraşıyorum. Evet, ben Yoğun 30 bir yıl dedim şekilde. ama Evet, tam 47 yıldır. İlk çalışmalarımı 47 yıl önce yayınladım. İlk köşe yazılarımı da tarih münasebetli 47 yıl önce yazdım. Tevellüdüm biraz eski. 67 yaşındayım. E, Çok yoğun bir çalışma dönemim geçti. Mühendisliğim de eski. Türkiye'nin çok büyük projelerini yaptım. Hem kamuda çalıştım, hem özel sektörde çalıştım. Libya'da bile bin konut yaptım. Barajlar, sulamalar vesaireler. E, Kamuda önemli görevler üstlendim. Bütün Türkiye'nin sulama projesini hazırladım. Hala hayata geçirmeye çalışıyorum. evet, Vesaire. Bir de böyle teknik mühendislerimizin çalışmalarımız var. IQ'ları yüksek olduğu için doktorlar ve mühendisler Türk diline ve tarihine çok katkı sunuyorlar. Şimdi Ee, peki bu kuramın Hint-Avrupa nazariyesinin ortaya atılmasındaki amaçları neydi Batılıların? şimdi birinci sorunuzu biraz daha cevap vere durayım, kabul buyursanız. Şimdi e, Rahip Kurdo, yani bu kısmı çok önemli. E, Evet, 1700'lerle 1850'ler arası çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü aynı yüzyıllarda e, bu Batı'nın yaptığı hayali çalışmalar, masa başı çalışmalar. Bir de masa başı olmayan çalışmalar var. Mesela biz Turancılık diyoruz. Turancılık diye bir şey bilmiyorduk biz. Batı'dan öğrendik Turan nazariyesini. Turan nazariyesi 1750'lerden itibaren yani şimdi tekrar şeye döneyim. Bu ticari olarak sömürebilmesi için Batı tarihçilerini gönderiyor. Fikir adamlarını gönderiyor, coğrafyacılarını gönderiyor, gezginlerini gönderiyor. Gönderiyor. Mesela e, Louis Joseph de Digunes var. 1750'lerde sinolog kendisi 30 yıl Çin tarihini inceliyor. Çok yoğun bir şekilde tarihi inceliyor, üzerinde çalışıyor. Çin'de de kendisine büyük imkanlar sağlıyorlar. Tabii bir ülkenin tarihini öğrenecekler ki gidip orada hakimiyet kuracaklar. Bakıyor ki Çin tarihi diye bir şey yok. Türk tarihi bu. Çin'in içi de Türk tarihi, dışı da Türk tarihi. E, kesinlikle. Kuranlar da Türkler Çin İmparatorluğunu. Milattan önce 2500'lerde, 3000'lerde. Tarih yazım sistemini başlatanlar da Türkler. Arada bir dışarıdan
içeri girerek Çin Seddi'ne rağmen orada devletler kuran e, ve yani Çin'i yöneten zaman içerisinde Çinleşen ama aynı süreç içerisinde yine dışarıda Çin'le savaşan gene Türkler. Bakıyor ki devasa bir tarih. Ve Çinlerin, Moğolların diye tarih yazıyor ama asıl tarih orada Türk tarihi. Bizim biz o dönemde 400 çadır tarihini yaşıyoruz. Yani bilmiyoruz, tarihimizi hiç bilmiyoruz. Medreselerde çocuklara işte Elif Enni Esere, Be Benni Besere diye Arap kültürü filan aşılanıyor. Türklüğünden, tarihinden bir Türk bir yere gittiğinde haşa huzurdan öte beyim Türk'üm diyor. İşte öteki birisi övünüyor, ben Arnavut'um diyor, yüce bilmem ne ırkından. Öteki kavmi Necip ırktan Arap'ım diyor. Filan Türk de bir kenarda oturuyor, haşa huzurdan öte beyim diyor, ben de Türk'üm diyor. Yani sen kimsin filan dediklerinde bu pozisyonda Türk. Ne tarihini biliyor, ne coğrafyasını, ne kültürünü. Sadece öğretilen işte 400 çadırdan Osmanlı kurulmuş. Halbuki o da yalan bir tarih. Öyle bir tarih filan da yok yani. O Osman Bey şeye geldiğinde Bizans'a kendisi Kıpçak Türk'üdür. E, Nogay gönderdi kendisini 100 bin askerle. Yani 400 çadırı Bizans bir günde üfürerek yok ederdi. Hala bu tarihler anlatılıyor garip bir şekilde. Şimdi e, tabii Avrupa böyle bir tarihi öğrenince 1750'lerde kitap tabii okuyorlar, geliştiriyorlar kendilerini. Öğrenince bütün Asya'yı kazmaya başladı. Kazdıkça da mezarlar çıktı. O mezarlarda buluntular, kemikler vesaireler şaşırdılar. Bu ne biçim bir şey diye. Kazı Avrupa'ya doğru gitti. Baktı ki göç yollarıyla Avrupa'ya gitmişler. İskandinav ülkelerinin Türk olduğu ortaya çıktı. Almanlarda %40, %50 Türklük olduğu ortaya çıktı. Bütün Avrupa'nın her tarafını yani İskoçların Türk olduğu ortaya çıktı. Hatta İskoç Ferguson filan biz Türküz dedi o dönemlerde 1750'lerde. Fakat e, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşma politikası o dönemdeki Sultan Abdülaziz döneminde yani tarihi birbirine iyi şey yapmak lazım. Politikası şeyde bir takım e, Avrupa'nın Türkiye bakışında bir takım politika değişiklikleri meydana getirdi. Bu diye meydana gelen bu politika değişiklikleri sırasında Türklerin varlığını ortadan kaldıracak bir tarz benimsediler. Hatta 1876'da Evet. İngiliz Gerçek Türk tarihini saklamak için tasarladılar bu nazariyeyi, değil mi? tabii ki Taner tabii Hocam. ki. Şimdi oraya geleceğim. Yani Evet. şimdi ben bu Hint-Avrupa konusunu anlayabilmek için, keşfedebilmek için o zaman büyük işlerim de var. Hep kazancımı da bu tarih konusuna harcıyorum. O dönemde bütün yabancı arşivleri taradım, o kitapları aldım, müzayedelerden kitapları aldım, İngilizce ise İngilizceden Türkçe'ye çevirdim filan. O zaman internet yok dediğim olaylar 40 yıl önce. İşte Portekizce'den şuradan buradan hepsi ne varsa toparladık bu şeyler. Ondan sonra anlamaya başladım bu Hint-Avrupa olayını. Yani bilinmeyen bir şeydir aslında. Neden bilinmeyendir ona da geleceğim. Çünkü Türk tarihi eskilerin tabiriyle yidiş edilmektedir. Yok edilmektedir yani. Hint-Avrupa masalı üzerine. Şimdi bugün hangi öğretim görevlisine sorsanız Hititler kimdir deseniz Hint Avrupalıdır der. Bizimle bir alakası yoktur der. Ya Hititler işte haddidir. Hitit diye bir kavim yoktur. Millet yoktur. Bunlar Türk asıllıdır.
dediğimizde Ama birçok akademisyen de artık biliyor Hititlerin Türk olduğunu, ön Türk olduğunu. tabii ki ama işte sizler gibi kıymetli Evet, arkadaşlarımızın çalışması bu tür şeyler yavaş yavaş açıyor bunu. Ama 10 yıl evvel dediğimizde kendimiz dinliyorduk. doğru. Tabii yazdık, çizdik, anlattık. Belki bir faydaları olmuştur yani. Uzun süredir devam eden mücadeleler bunlar. Şimdi e, Turan nazariyesinin Avrupa'da güç kazanması üzerine ve Türk tarihine hayranlık duyulması üzerine Avrupalı siyasetçiler, bakın tarihçiler demiyorum, Avrupalı siyasetçiler bu işin üzerine giderek başta Glaston vesaire gibi Hint-Avrupa nazariyesini canlandırıp e, Türklerin o muhteşem tarihini, o Turan tarihi dedikleri, onlar Turan diyorlar, Türk demiyorlar. Turan tarihi dedikleri Asya'dan Avrupa'ya 45 milyon kilometre kare üzerinde hakimiyet tesis etmiş tarihi kendilerine mal etmek için bu Hint-Avrupa tezine yatırım yaptı. Mesele bu kadar. Yani bunun kısa özü bununla ilgili. Bunun içinde sürekli şeyler, yani mesele dil meselesi değil. Işık Hanım, mesele Evet, siyasi. öbür yani tarihlerinin olmaması. Avrupalıların bir tarihi yok. Evet, Neden yok? Biz Alpin Brikisefal ırkız. E, Onların Ari dedikleri ırkız. Daha zekiyiz, daha akıllıyız, daha cesuruz, daha güzeliz. Her bakımdan onlardan. Onlar da Dolikosefal, Karakuru, bizden 15-20 santim tarihteki halini söylüyorum. İnsanlar. Bizden 5000 yıl evvel mağara devrinden çıkmışlar. Yani biz mağara devri bile yaşamamışız. Buzul çağından çıkmışız. Zaten akıllı insanlarız. Hemen tarım vesaire başlamışız. Bu adamlar karanlık çağda yaşıyor. Ne zaman ki Avrupa'dan Türkler Avrupa'ya gitmişler, o zaman bunlar da yavaş yavaş işte bizle karışmışlar. Almanlar mesela Türklerle karışmışlar, sarışınlaşmışlar. Boyları uzamış, mavi gözlü olmuşlar filan. Yani o zaman Türkler sarışın, mavi gözlü, böyle Kuman uzun Kıpçaklar. boylu. Efendim? Evet, Kumanlar. Tabii ki. Şimdi mesela İskandinav ülkeleri tamamıyla Türktür. Yani milattan önce 7000'lerde başlamış bu göçler, 5000'lere kadar gitmiş. Hatta Ee, burada çok önemli bir şey var. Bir programını ayrıca yapma imkanımız olabilirse çok memnun olurum. Tabii ki. Türklerin milattan önce 7000'lerde ürettikleri bir yada taşı var. Evet, Bu bizim için çok kutsal bir taş. evet. Yani Türkler için kutsal bir taş. E, Bu taşla kötülüklerden korunuyoruz, savaşları kazanıyoruz. Hakikaten de oluyor bunlar. Yani o zaman da Yağmur yağdırıyor. yağmur yağıyor. Bir sürü özellikleri olan bir taş. Bu Hı taşı bir hı. tek Türkler işleyebiliyor. Çünkü sertlik derecesi 7. Bunların bunu işleyebilecek ustalar Türklerde, zımpara vesaire içinde elmas gibi bir takım şeyler var. Bunların madeni de Asya'da. Hı hı. Çin sınırlarında işte Kazakistan vesaire oralarda o zaman. Avrupa'da mezarların her tarafında bunlar çıkıyor. Evet. Yani o zaman bayağı bir tartışmalar oluyor. İşte diyorlar ki hayır bu mezarlar tamam %40'ı Alpin Brekisefal ama Türk bulguları filan Türkleri savunan tarihçilerde tabii biz bir haberiz bu olan bitenlerden. Türkleri savunan tarihçiler de diyor ki hayır kardeşim bak diyorlar burada yada taşı var. Hatta Evet. Hindi, Türkçesi yeşil taşı değil mi Taner Hoca? evet yeşim taşı. Ee, ve İtalya'da bir sahte mağara yapıyorlar. Evet. Sırf bu tezi çürütmek için. Oraya
e, yeşim taşları filan serpiştiriyorlar. Sanki orada bu üretiliyormuş gibi. E, tabii ortaya çıkıyor sahtecilikleri. E, Evet. olaylarla ilgilenen, aynı zamanda kendilerinin Türk olduğuna inanan, e, işte İskandinav ülkelerinden İsveçli, Norveçli, ondan sonra İskoç. Etrüskler, İtalya'yı Efendim? kuran Etrüskler, İtalya'yı kuran Tabii İtalya, hepsi Türk. Etrusk olduğuna inanan vesaire, onlar diyorlar ki hayır. Yani menşei olarak Türk olduklarını bildiği için itiraz ediyorlar. Bizim hiç haberimiz yok. Yani biz bu olaylara çok sonralara dahil oluyoruz. Şimdi Atatürk'le birlikte dahil oluyoruz, değil mi? hayır, bu işi ilk getiren Kont Brzezinski. Kim Öyle Kont mi? Brzezinski? Evet, Kimdir? Nazım Hikmet'in dedesi. Öyle mi? Evet, evet. Şimdi bakın bizde e, ne diyelim, Arapçılık diyelim. Yani Evet. Emevi artı bir Araplaşma. Arap zihniyeti diyeyim, şey değil de e, yani İslam anlayışı veyahut da siyasal İslam demeyin. Emevi artı bir Arap anlayışı, Arapların cahiliye dediğimiz dönemdeki kötü adetleri yeniden Arap kültürüne uygun olarak yeni bir anlayışla tekrar Araplar arasında din olarak yayıldı. Hı hı. Şeyden sonra, Peygamberimizin vefatından 100 yıl sonra. Yani şeylerin anlayışıyla, Arapların İslam anlayışıyla Türklerin İslam anlayışı tamamıyla farklıdır. Hı hı. Bizimki ahlaka dayalıdır, bizimki akıla dayalıdır. Onlarınki taassuba dayalıdır. Ahlak mefhumu yoktur vesaire. Şimdi bu çizgide e, incelediğimizde e, yapılan bir takım, yani batıdan kaynaklanan bir takım dayatmaların Türk toplumunda algılanan, dayatma demeyeyim de batıdan kaynaklanan bir takım aydınlanmaların bizim lehimize, kötüsü de var. Tabii ki böyle iyisi de var. Türk toplumunda kabullenememesinin sebeplerinden birisi de bu bağnaz anlayıştır. Yani birisi bir buluş yapıyor, hemen bu gavur icadıdır diyorlar veya dinsizdir diyorlar veya da işte meleklerin bacaklarını gözetecek diyorlar gibi idam ediyorlar. Olacak bir şey değil. Yani halbuki İslam'da en tutucu bilim adamlarından bir tanesi veyahut da İslam bilim adamlarından bir tanesi Gazali'dir. O bile İhya-i Ulumuddin'de ilk iki cildi ilme ayırmış. Yani o olay çok farklı. Şimdi Kont Brozenski hakkında vay efendim işte o Polonyalı bilmem ne gavur. Ya adam Hazar Türk'ü. Ha. İnceledi. Aşkenaz. Evet. Evet, incelediğinizde Hazar Türk'ü. Polonya'ya baş kaldırmış. Bir grup arkadaşıyla birlikte. Baş kaldırma sebeplerinden bir tanesi de Polonya'da Hazar Türkleri çok fazla o zaman. Göç Evet. etmişler şeye. E, Hazarya'dan o dönemde göç Evet. yolları işte Almanya vesaire. Ama asıl yoğunlukları o zaman Polonya'da. Yani Avrupa'daki Evet. Yahudi dediğimiz nüfus zaten Hazar Türkleri o zaman. Aşkenaz Yahudileri Ha, Türk. tabii Evet. bunlar itiraz ediyorlar bir takım şeylere. Kendilerine de sosyal bir takım haklar verilmek isteniyor. İstiyorlar. Toplumsal bir takım talepleri var. Devlete baş kaldırıyorlar. Sonradan Türk Devleti diye Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Hı hı. Orada da başarılı oluyor. Üst görevler alıyor. Üst rütbeler alıyor. Zaten kendisi paşa. Ve bir savaşta şehit oluyor. Önemli bir savaş. Valilik de yapıyor. Güney illerimizden birinde valilik görevi. Ve çok kahraman bir adam. Evet. Yani şey değil. Ve tutuyor. İlk Türk tarihini yazıyor bu adam.
Hı hı. Yani bakın bu çok önemli. Türkçülüğün tarihini yazar gibi tarih yazıyor bir de. İşte ondan sonra Şıkla Kahramanı Süleyman Paşa yazıyor. O dönemin ünlü işte şeyleri var. Tarihle ilgilenen, dille ilgilenen şahıslar var. Yani son dönem değil, o dönemin. Onlar böyle yavaş yavaş girmeye başlıyor. Ama biz olaylardan bir haberiz. Yani toplum olarak bir haberiz. Şimdi yani bu açıklamadan sonra kısa kısa bazı şeyleri geçeyim. Şimdi Yani bu adamlar Hint-Avrupa dil nazariyesine karşı bir tez olarak mı çalışma yapıyorlar? kimler? Türk, işte Nazım Hikmet'in dedesi, ismini saydığınız bir paşa daha, Hayır, e, bunlar şimdi zaten olay dil nazariyesi olarak dönmüyor. tarihi Yani olarak. tarih üzerinden dönüyor. Yani maksat Türk tarihini sahiplenme savaşı. Dil Evet, filan bunun kılıfı. Yani evet, dil bunun kılıfı olarak yürüyor. Şimdi bu ilk 1800'lere gelen dönemde çok kısaca bahsedeyim. E, Jones var, İngiliz. evet. Şimdi ilk önce e, bu Avrupa'daki işte Fransızlar, İngilizler diye başlarken bir iki milleti ilgilendiren yavaş yavaş genişletiyorlar bunu. İşte Goldlar tarihe doğru kayıyorlar. Maksat tarihi şey yapmak ya. Keltler, Persler, efendim Hint Avrupalıdır diyor. 18. yüzyılın sonlarına doğru Almanlar bu sefer bu konuya dahil oluyorlar. Bartolomeo var. Zend lehçesi de diyor. Yani olay gittikçe yavaş yavaş genişletiliyor. Hı Zend hı, lehçesi de diyor şeydir diyor. E, Hint Avrupa'dır diyor. Halbuki Zend Avesta Zerdüş dönemiyle ilgilidir. Zerdüş Med krallarından birisidir. Yani hakkında birkaç varsayım vardır ama e, en güçlü olanı Med kralı olduğu şeklindedir. 5000 yıl önceki bir tarihten bahsediyoruz. Ve müthiş evet, bir kitaptır Zend Avesta. Çok az bir kısmı bugüne yansıdı. Yani Zend dili diye bir dil yok, Med dili var. evet. Şimdi biraz daha gidiyoruz. Alman Bob var. Olayı daha da geliştiriyor. İşte Ermenilerin dilleri diyor. Şeydir, Hint Avrupa'dır diyor, İndo-Cermendir. Aridir, böyle adları var bunların. Birkaç Hı ad hı, koymuşlar. Halbuki Ermeniler Hay Türkleridir. Ermeniler cemaattir. Yüksek dağlı demektir, Ermeni demek. e, Armenya yani yüksek dağlarda yaşayan Türklerdir. Hristiyanlaşmış olanlar. Hristiyanlaşmış olan Hı hı, Türklerdir. Son döneme kadar kavmi Necip olarak anılmışlardır. Son dönemde Osmanlı'ya işte 1820'lerden itibaren misyonerler vasıtasıyla ihanet etmişlerdir vesaire. Yani onun da ayrı bir tarihi var. Ama şeyle alakaları yok yani böyle bir Hint Avrupalılık falan ama yavaş yavaş genişletiliyor. Şimdi bizi üzen bizim tarihçilerimizin bunu esas alması. Yani bizim tarihçilerimiz diyor ki şu diyorsunuz Hint Avrupalıdır diyor. Bizim tarihçimiz diyor. Bilmiyorsan git öğren kardeşim diyor bir de. Ya olamaz diyorsun onun menşei şudur. Hayır diyor sen yanlış öğrenmişsin ve sana 10 tane kaynak sıralıyor. neden bu akademisyenler kalıplarını, ezberlerini bozamıyorlar? Şimdi neden bozamıyorlar? Çünkü burada şöyle Atatürk'ün Türk tarih tezi ile Türk tarihine yeni bir ufuk açıldı. Evet. Atatürk bir avuç tarihçiyle, bir avuç çok az tarihçiyle fiilen işin başına kendisi geçti ve müthiş bir
Türk tarihini yani müthiş bir şekilde Türk tarihinin ufkunu açacak çok kısa bir sürede çok büyük çalışmalar yaptı. Peki Atatürk bu Yaptırdı. Hint-Avrupa kuramına karşı olarak mı Türk tarih tezini, tasarısını ortaya attı? Şimdi şöyle, Atatürk döneminde zararlı görülen, zararlı faaliyetleri olduğu e, tespit edilen. Asıl sebebi o yani. Türk Tarih Kongresi 1932 yılında Türk tarihini minimize edecek bir takım açıklamalar yaptı. Reşit Galip'e karşı Zeki Velidi Togan. Ondan yuhlandı, reddedildi. Bartoldu filan övdü. Filan reddedildi yani. Ama asıl sebep o değil. Zararlı faaliyetlerini biliyordu Atatürk. Bu Evet. vesileyle onu e, yurt dışına gönderdi. Defalarca mektup yazdığı halde e, yurda sokmadı. Evet. Sokmadı. O Bu zaman ben Türk tarih tezin neden yarım kaldı, neden geliştirilemedi deyip son sorumu sormuş olayım. tabii ki şimdi bu bunun yarım kalmasının sebebi Zeki Velidi Togan'dır. Başta. Ve ikili eğitim anlaşmalarıdır. Amerika ile, Avrupa ile, aynı zamanda Avrupa demektir. Amerika ile yapılan ikili eğitim anlaşmaları Avrupa ile yapılan demektir. Şimdi Zeki Velidi Togan bu Hint-Avrupa nazariyesinin aynı zamanda da Moğol nazariyesini tarihimize sokan adamdır. Yani sokan yok mu başka? Var. Bu konuda yazan yok mu? Var. Ama bunun eserlerinde bu mühürlendi. Hani asıl dikkat edilen bir yani bir ekoldür Zeki Velidi Tokat. Türk milliyetçiliği adına hareket etmiştir. Türkçülük adına hareket etmiştir. Şimdi tabii Zeki Velidi Togan mesela tarihte usul var, Türkistan var, Türkistan tarihi var. Yani bu tür çalışmalarında açık ve net olarak yazıyor. Şu diyor, e, Hint Avrupalıdır. Şu boylar diyor Hint Avrupalıdır. Yani bizim tarihimizi alıyor, boca ediyor Hint Avrupa. Bilgisizce Nazariyesine yapıyor herhalde. Bilinçli olamaz. Türkçü bilinçli. çünkü. Evet. Efendim, Türkçü olduğu için bilinçsizce yapmıştır diyorum. Bir işte burada kasıt bakın olarak şöyle yapmamıştır. diyor. Ben hiç kimsenin hiçbirimizin ne yanılacağımıza ne aldanacağımıza kesinlikle inanmıyorum. Atatürk bir adamı 9 sene yurdun içerisine sokmadıysa Atatürk herkese affetmiştir. Bakın şimdi ben bunu söylüyorum diye ertesi günü diyecekler ki o adamı bir daha yayına almayın bilmem ne yapmayın. Benim için hiç önemli değil. Ben bu evrenden Evet. Yüce Tanrı'nın huzurunda doğru şeyleri söylemiş inandıklarını ben bunları çok zor tespit O ediyorum. zaman ben de şunu belirteyim bu vesileyle konuşmacılarımızın sundukları bildiriler kendi görüşlerini Tabii yansıtır. ki Akademimizin ortak görüşünü yansıtmamaktadır. Ve burası yansıtmamaktadır. Bu evet benim görüşüm. serbest kürsü. Hayır Tabii hayır ki siz size diyeceklerdir efendim. Çünkü yok bana demezler. bunu söylediğimde hocam diyorlar ya siz Zeki Veli Dogan'dan daha iyi mi biliyorsunuz? Ya ne Yok. biliyorsun Sizin bildiğini? görüşünüz bu. Evet. Bizim belki içimizde başka tür düşünenler de olabilir. Çok Tabii ki teşekkür tabii. ediyoruz katıldığınız için Sağ söyleşimize. olun. Tekrar Çok teşekkür ederim. güzel bir konuyla tekrar sizinle birlikte olmak üzere Çok saygılarımızı sağ olun sunuyoruz. efendim. Çok Sağ teşekkür olun ederim. efendim. Çok teşekkürler. Bilmukabele